Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir başka soruyla sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Yine sık sorulan sorulardan bir tanesi. Arkadaşımız şöyle. Öncelikle hocam iyi günler. Bende varikosel var. Mikroskopik ameliyat fiyatı ne kadar acaba diye soruyor. Burada ne yazık ki fiyat söylemek yasak olduğu için söyleyemiyorum ama ben internetten fiyatı yazıyorum açıkçası. E, Sonrasında çok teşekkürler hocam. Peki ameliyattan sonra kısırlık riski var mı? Şimdi başta bunlara çok böyle şaşırıyordum bu sorulara. Yani biz varikoseli zaten kısırlık olan hastalara düzeltmek için ya da kısırlık olmasın diye yapıyoruz. Hatta ve hatta kısırlık olmasın diye yapmıyoruz. Yani sağlamsa bir insan, varikoseli varsa, eğer sperm tahlilinde problem yoksa varikoseli olduğu halde bunu tedavi etmiyoruz. Sadece kısırlık olan insanlarda veya sperm tahlili normalin çok az üstünde, yani 25 yaşında bir insanda eğer 15 milyon sperm biz normal diyoruz, 16 milyon sperm varsa bunda risk vardır. İlerleyen zamanlarda 15 milyon altına düşecektir diyerek ameliyat öneririz. Ama normal diyelim ki 200 milyon sperm var, 100 milyon, 50 milyon, 60 milyon neyse, sperm tahlili normal, sayısı normal, hareketi normal, morfolojisi normal. Buna ameliyat önermiyoruz. Ameliyat kime öneriyoruz? Spermde problem olana. Spermde problem varsa varikosel ameliyatı yapıyoruz ve tabii ki varikosel ameliyatından sonra düzeliyor. Şimdi bu soru niye geliyor? Eskiden çok diyordum yani ne saçma bir soru, niye böyle bir şey soruyorlar, ama sonradan anlıyorum ki internet ortamında varikosel ameliyatının işe yaramadığına dair bazı söylentiler var. Bunu tabii ortaya çıkartan da aslında kendi doktor arkadaşlarımız. Varikosel ameliyatı olmayın, çünkü varikosel ameliyatı spermi arttırmak değil, bozma ihtimali var diyorlar. Bu doğru mu? Aslında doğru değil. Varikosel ameliyatını ürologlar, yani biz uydurmadık, biz ortaya çıkartmadık. Bunun yıllardır bütün dünyada kabul gören ve uygulanan bir ameliyat. Amacı da kısırlığı engellemek, kısır olmuş insanları, spermleri bozulmuş insanları da normal hale çevirmek. Hiçbir ameliyatın tabii %100 başarısı yok. Varikosel ameliyatında da ilk yapılmaya başladığı zamanlarda, eskiden bundan 20 sene önce benim asistanlığım zamanlarında Palama tekniği dediğimiz bir yöntemle yapılırdı. Ve burada sperm testisten gelen damarların hepsinin birleşerek tek dal haline geldiği yerde bağlanması amaçlanırdı. Ameliyat kolaydı, çok kısa sürer, 10 dakikada o damar bağlanır. Ama bu ameliyatlarda neredeyse %50'ye yakın başarısızlık olduğunu gördük. O zamanlar bile %50 insana varikosel ameliyatı fayda veriyordu. Kısırlık ihtimali var mıydı? Evet, eğer testise giden toplar damarların hemen yanında bulunan atar damarı bağlarsanız testisin beslenmesini bozuyorsunuz. Bu da tabii ki böyle bir ihtimal oluşturuyor, ama bunu hiçbir ürolog yapmamaya çalışıyor, yapmıyor. Özellikle Palamo sırasında korumak daha kolaydı, ama daha sonra daha aşağı seviyelerden inguinal varikosel ameliyatı dediğimiz varikosel ameliyatları ortaya çıktı. Bunlarda damarlar daha dallara ayrılmış yerlerden bağlamak gündeme geldi. Başarı arttı. %50 olan başarımız %70'lere çıktı. Ama burada atar damarlar daha ince halde, yukarıdaki daha kalın atar damar aşağı geldikçe inceldi. Ve burada atar damarı görmek zorlaştı. Atar damarı bulmak için çok zorlanır hale geldik. Toplar damarlar arasında atar damarın kaybolması, bulunamaması oldu ve işte burada riskler başlamış oldu, ama yine de varikosel ameliyatı kısırlık yapar halinde değildi. Daha sonra mikroskoplar gündeme geldi ve bugün mikroskop kullanan bir doktorun varikosel ameliyatındaki başarı oranı %90'lar üzerindedir diye düşünüyoruz. Tabii mikroskopun da bir öğrenme eğrisi var. Onu kullanmak da belli bir deneyimi gerektiren bir şey, ama zor değil, kolay. Belli sayıda bunu yapan üroloji doktorları çok rahat adapte olur ve mikroskopu en başarılı şekilde kullanır. Yine burada eğer varikosel ameliyatı sırasında testise giden atar damarlara hasar veriyorsanız tabii ki sperm sayısı üzerinde olumsuz etki olur. Ve bu da kısırlığa kadar giden sonuçlar ortaya çıkartabilir. Ama varikosel ameliyatının kendisi başarılı yapılan bir ameliyat, kısırlık değil, bilakis spermlerin artmasıyla sonuçlanır ve çocuğu olmayan insanların çocuğu olmasını sağlar. Bunun için de yapılması gereken en teknolojik aletlerle, en iyi mikroskopu kullanarak tecrübeli, bu konuda deneyimli birine ameliyat olmaktır. Varikosel ameliyatı kesinlikle işe yarar, merak etmeyin. Sağlıklı günler diliyorum. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin.